Herkese merhaba. 2023 yılı analizlerimize altın ve gram altın fiyat analiziyle devam ediyoruz. Piyasalarda çok önemli gelişmeler var ve bu gelişmeler altın fiyatlarının seyri açısından hayati öneme sahip. Şimdiye kadar kanalımızda birçok gram altın analizi paylaştık ve kanalımızı izleyenler bu analizlerimizden güzel kazançlar elde ettiler. Ancak şu anda altın fiyatları için bir dönüm noktasındayız ve bugünkü analizimizde bu önemli faktörleri konuşacağız. Dünya ekonomileri ile birlikte ülkemizde de zor bir dönem başlıyor. Son 2 yılda ne alsanız yükseliyordu ancak önümüzdeki yılda ne alsak düşebilir. Bu arada bir anket sonucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İzleyicilerimize dolar kurunun seyri hakkında fikirlerini sorduk. Bu oylamaya katılanların neredeyse yarısı doların hızlı bir şekilde değer kazanmaya devam edeceğini belirtmiş. Şunu hatırlatalım, finansal piyasalarda dönüşler hep herkesin aynı şeyi düşündüğü zaman olur. Fiyatlar en yukarıdayken herkes daha da artacağını düşünür ve satın alır. Sonra fiyatlar baş aşağı düşer. Bir önceki videoda dolar analizi yapmış ve dolarda düşüş trendinin başlayabileceğini nedenleriyle birlikte analiz etmiştik. Yılbaşına doğru dolarda 1.20 denemesi görebiliriz ve ardından yoğun satışlar başlayabilir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bunları sizlerle paylaşacağız. Ancak bu sıra temkinli olmakta yarar olabilir. Burada şunu hemen ekleyelim, kanalımızda sürekli belirttik. Altın yatırımlarını daha çok uzun vadeli olarak düşünmek gerekli. Dünya piyasalarında meydana gelen finansal dalgalanmalar son 10 yılda boyutunu müthiş derecede arttırdı ve profesyonel trader değilseniz kısa süreli bu dalgalanmaların size kardan ziyade zarar yaratma potansiyeli çok daha fazla. Türkiye'de daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir analizi EBK çok önce sizler için yaptı. 2021 yılı içinde paylaştığımız bir videoda uzun vadede doların mı yoksa altının mı daha çok kazandırdığını analiz etmiştik. Bonus olarak bu videonun sonunda söz konusu analizi bulabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönersek, Amerikan Merkez Bankası'nın 2021 yılı ortasında aniden çark etmesi ile ons altın fiyatlarının 2500 dolara giderken aniden durup gerilemesine neden oldu. Merkez Bankası'nın bu politika değişikliği aynı zamanda altın fiyatları için bir dönüm noktası oluşturdu. Burada bir virgül koyup geçmişe kısa bir dönüş yapalım. Altın fiyatlarının önümüzdeki haftalardaki hareketini anlayabilmemiz için öncelikle altın fiyatlarının pandemi ile birlikte neden yükseldiğini ve altının son 20 yılda değişen rolünü kısaca hatırlayalım. Çin'de koronavirüs haberleri ilk çıkmaya başladığında kimse başta ne olduğunu anlayamadı. Ancak virüs ile ilgili haberler artmaya ve virüs dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmaya başlayınca konu büyük finansal kurumların radarına girmiş oldu. Covid-19 virüsünün kısa bir süre içerisinde öldürücü gücünün anlaşılması ve virüse karşı ilaç ve aşı geliştirilememesi dünya genelinde bir korku ortamı yarattı. Dünya 10 yıllardan beri ilk kez bu derece bir salgınla karşılaşıyordu ve bu salgına karşı hükümetler de ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ve devamında büyük ekonomik çöküş senaryoları yazılmaya başladı. Bu da yaratılan panik ortamının tuzu biberi oldu. Bu durumun yaratacağı tek bir sonuç vardı, o da belirsizlik. Yatırım dünyasında altın her zaman korku, belirsizlik ve siyasi gerilim zamanlarında ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla altın fiyatlarının uçması için ortada harika bir neden vardı. Büyük ekonomik çöküş senaryoları arasında insanoğlunun kurmuş olduğu finansal sistemin de pek bir değeri kalmadı ama değerli maden değerli madendi. Yüzyıllardan beri bir değer saklama aracı olan altın böylece yeniden ön plana çıkmış oldu ve büyük finansal kurumlar ilgilerini birdenbire altına çevirdiler. Altın yeniden parladı. Bu kurumlar sermaye piyasalarından çıktılar ve başta altın olmak üzere değerli emtia piyasalarına yöneldiler. Böylelikle borsalarda %50'ye varan çöküşler görsek de emtia piyasalarında fiyatlar uçtu. İlerleyen süreçte merkez bankalarının olası bir finansal çöküşü önlemek için piyasayı direkt nakit olarak fonlamaları zaten alevlenen altın fiyatlarının üstüne körükle hava tuttu. Piyasada dolar arzının artması altın değerini doğrudan arttıran bir neden.
Buraya not düşelim çünkü birazdan altın fiyatlarını arttıran bu nedenin altın fiyatlarının 2500 dolara tırmanmasını da nasıl engellendiğini anlayacaksınız. Böylece altın fiyatları dalga dalga Kasım 2019'daki 1453 dolardan Ağustos 2020'deki 2075 dolar seviyesine taşındı. Yatırım dünyasının altın kurallarından bir diğeri de geniş kitlelerin ilgisi, fiyatı en hızlı arttıran yatırım enstrümanına çevrilmesidir. Altında çok kısa sürede yaşanan bu büyük değer artışı vatandaşların da ilgisini birdenbire altına çevirdi. Pandemi ortamının yarattığı boşlukta herkes birdenbire altın alıp satmaya başladı. Ancak bir süre sonra işler değişmeye başladı. Bu konuya birazdan geleceğiz. Altın fiyatları özellikle 2002 ve sonrası dönemde sürekli bir yükseliş trendi içine girmiştir. Bundan önceki dönemde altın yıllarca süren bir düşüş trendi içindeydi. Ocak 1980 ile Ocak 2001 arası, yani tam 21 yıl boyunca altın fiyatları dünya piyasalarında sürekli gerilemiştir veya yatay bir seyir izlemiştir. Ancak Mayıs 2001'den itibaren altın fiyatları büyük bir yükseliş trendi içerisinde. Bunda yeniden kurgulanmak istenen yeni dünya düzeninin etkisi büyük. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya ekonomisi kapitalist Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında iki kutuplu bir düzende işliyordu. Sovyetlerin önünü kesmek için Amerika ve İngiltere liderliğindeki Batı Paktı, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri Rusya'ya karşı kendi elleri ile kalkındırdılar. Böylece bu ülkeler Amerika liderliğinde kapitalist sistemin bir temsilcisi oldular. Dolar böylece bütün dünyada geçerliliği olan bir para haline geldi. Artık uluslararası ticaretinizi bütün dünyada geçerliliği olan altın yerine dolar ile yapabilirdiniz. 2000'li yıllardan itibaren Amerika ve İngiltere liderliğindeki dünya ekonomik düzeni darbeler almaya başladı. Rusya, Hindistan ve Çin kendi içlerinde oluşturdukları birliği daha da güçlendirdiler ve Amerika ve İngiltere liderliğindeki Batı Paktı'nın karşısına dikildiler. Uluslararası bir ülkeyseniz ve dış ticaret yapıyorsanız ya dolarınız olmalı ya da altınınız. İşte bu devasa ülkeler doların etkisini azaltmak için altın stoklamaya başladılar. 2000'li yıllardan itibaren altın işte bu yüzden sürekli değer kazandı ve değer kazanmaya devam edecek. Şimdi gelelim günümüze. Pandemi boyunca Amerikan Merkez Bankası enflasyonun geçici olduğunu savundu ve piyasayı trilyonlarca dolar fonlamaya devam etti. Ancak bir süre sonra kazın ayağının böyle olmadığı ve enflasyonun hiç de geçici olmadığı ortaya çıktı. Enflasyonun geçici olmasını bırakın, bu ülkeler 30-40 yıldır görmedikleri enflasyonu yaşamaya başladılar. İşte bu noktada FED tam anlamıyla bir U dönüşü yaptı. Piyasayı enflasyon geçici diyerek yanlış yönlendiren FED, bu yanlışı tam tersi bir politika ile düzeltmeye çalışıyor. Nedir yeni politika? Birincisi, piyasaya sürdüğü aşırı likiditeyi geri çekmek ve ikincisi faiz oranlarını artırarak ekonomiyi soğutmak. İşte Fed'in U dönüşü yapması ile birlikte altın fiyatlarının 2500 dolara doğru hareketi bambaşka bir trend içine girdi. Fed'in faiz yükseltmeye başlayacağını ilan etmesiyle birlikte hiçbir faiz getirisi olmayan altın satıldı. Dolara ve Amerikan tahviline geçiş yapılmaya başlandı. Ayrıca Fed'in piyasadan para çekmesi nasıl pandemi süresince altın fiyatları arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkmışsa, bu sefer de altın fiyatlarını düşürücü bir faktör olarak karşımıza çıktı. Piyasada daha az dolar olacağından altının dolara göre göreceli değeri düşmesi gerekliydi. Ve sonuç olarak altın fiyatları pandemi öncesi seviyesine doğru gerilemeye başladı. Amerika'da enflasyon halen kontrol altına alınamadı. FED faiz arttırmaya ve piyasadan para çekmeye devam ediyor ve bu bir süre daha devam edecek. Bu durum başlı başına altın fiyatlarının düşmesini gerektiren bir neden. Fiyat hareketlerinin aylık teknik grafiğine baktığımızda burada pek hoş bir görüntü yok. M formasyonu oluşmuş ki bu genelde fiyat düşüşü ile sonuçlanan bir formasyondur. Burada 1450 ve 1350 dolar önemli destek bölgeleri olarak görünüyor. Ancak bu düşüşü engelleyebilecek iki ana kriter mevcut. Bunlardan ilki, 2023 yılı içinde başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünya ekonomilerinde bir resesyon beklentisi var. Bir ekonomik durgunluk meydana geldiğinde bu insanların yaptığı yatırımları tehdit eder.
Çoğu durumda hisse senetlerinin, gayrimenkullerin ve tahvillerin değeri büyük bir darbe alır. Bununla birlikte altın bir durgunluk sırasında farklı davranma eğilimindedir. Bir durgunluk sırasında altının değeri artma eğilimindedir. Bu nedenle durgunluğun getirdiği ekonomik belirsizlik nedeniyle daha fazla insan güvenli bir yatırım seçeneği olarak altına yöneliyor. Diğer bir neden ise az önce belirttiğimiz Amerika ve İngiltere liderliğindeki dünya ekonomik düzenine karşı çıkan ülkeler altın düştükçe alımlara devam edeceklerinden burada piyasayı dengeleyici bir unsur oluşturmakta. Bizim tahminimiz teknikteki bu M formasyonu aşağıya doğru 1350 dolar seviyesine doğru kırılıp buradan yeniden yukarı yönlü toparlanacağı şeklinde. Burada Amerika'dan gelen veri akışı ve Fed'in faiz politikasını revize etme zamanlaması bizim için önemli. Tekrar edelim, altın yatırımlarını daha çok uzun vadeli olarak düşünmek gerekli. Dünya piyasalarında meydana gelen finansal dalgalanmalar son 10 yılda boyutunu müthiş derecede arttırdı ve profesyonel trader değilseniz kısa süreli bu dalgalanmaların size kardan ziyade zarar yaratma potansiyeli çok daha fazla. Şimdi gelelim gram altına. Gram altın fiyatına iki faktör etki ediyor. Bunlar uluslararası piyasalarda belirlenen ons altın fiyatı ve dolar TL kuru. Bunlardan ilki faktörü size az önce detaylı olarak anlattık. Şimdi kısaca dolar TL'nin durumunu konuşalım. Dolar TL kurunda bir durgunluk ve hatta 14-15 seviyesine doğru bir düşüş görmek gerçekleşmesi muhtemel senaryolarımızdan bir tanesi. Bir önceki videomuzda bu konuyu detaylı olarak anlattık. Bu videonun sonuna en son dolar TL analizi iliştirdik. İsteyen izleyicilerimiz videonun sonuna doğru bu analizi bulabilirler. Kısaca dış ticaret açığının azalacağını, enflasyonun %10-20 arası düşeceğini ve buna bağlı olarak kurun %10-15 değerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bu gerçekleşirse kur 14-16 arası bir aralığa girecektir ve bu da gram altın fiyatlarını doğrudan düşüren bir faktör olacak. Toparlarsak kısa vadede hem ons altın fiyatlarında ve hem de dolar kurundaki gelişmeler bize gram altın fiyatlarında aşağı yönlü baskının devam edeceği yönünde ipuçları veriyor. Bu videonun devamında önce yatırım aracı olarak dolar ve altın karşılaştırmasını ve ardından en son dolar analizimi bulabilirsiniz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni analizlerle yeniden görüşmek üzere. 3. Yüzyıllardır farklı coğrafyalarda, farklı dinlerde gizemi ve güzelliği kabul edilen sayı. Alaaddin'in sihirli lambası masalında 3 dilek tutulması telkin edilir. 1, 2 ya da 5 değil, her zaman 3 şans verilir. Rüzgar türbinleri de 5 değil, 4 değil, 3 kanatlı olarak tasarlanırlar. Bütün nesneler en boy, yükseklik olarak 3 boyutlu tamamlanır. Biz de 3'ün bu gizemli varlığından etkilenip altın serisi çalışmalarımızı üçlemeye karar verdik. Bu çalışmamızda herkesin tekrar tekrar sorduğu ama cevabı olmayan meşhur soruyu cevaplandırıyoruz. Altın mı almalı yoksa dolar mı almalı? Evet, başlıyoruz. Kısaca hatırlayalım. Altın serisinin bu ilk videosunda altın fiyatlarının dünya dinamiklerini inceledik. Anlık fiyatlar ve piyasanın gazıyla hareket edip taklaya gelmeyin dedik. Ve uluslararası piyasalarda düşüş trendinin yıllarca sürebileceğini belirttik. Altın serisinin bu ikinci videosunda gram altının yurt içindeki fiyat oluşumunu anlattık. Altını pahalı alanlar üzülmesin. Eninde sonunda artacaktır. Yatırımcısına güzel kazanç sağlayacaktır dedik. Altın yatırımı yapanların bu iki videoyu baştan sona izlemelerini tavsiye edip sorumuza dönüyoruz. Altın mı almalıyız yoksa dolar mı? Mayıs 2008'de 1 lira 2 kuruşa 1 dolar alsaydınız Ekim 2020'de yani 12 yıl sonra 8 lira 36 kuruşunuz olurdu. Aynı tarihte 35 liraya 1 gram altın alsaydınız 2020'de 506 liranız olurdu. Dolar yaklaşık 7 kat artmışken altın tam 14 kat artmış. Yüzdeye vuralım. Son 12 yılda dolar 597 değerlenmişken
altın %1335 değerlenmiş. Kazanan altın. Son 5 yılı analiz edelim. Mayıs 2015'te 2 lira 66 kuruşa 1 dolar alsaydınız Ekim 2020'de 8 lira 36 kuruşunuz olurdu. Aynı tarihte 99 liraya 1 gram altın alsaydınız 2020'de 506 liranız olurdu. Dolar yaklaşık 3 kat artmışken altın 5 kat artmış. Yüzdeye vuralım. 5 yılda dolar %214 değerlenmişken altın %411 değerlenmiş. Kazanan altın. Son 2 yılı mercek altına alalım ve siz sıkmamak için sadece sonuçları verelim. Ekim 2018, Ekim 2020 tarihleri arasında dolar %49 kazandırmışken altın %133 kazandırmış. Kazanan altın. Son bir yıla ışık tutarsak eğer dolar %12 değerlenmişken altın %27 değerlenmiş. Kazanan altın. Gördüğünüz gibi son 12 yılda analiz ettiğimiz tüm vadelerde rakamlar bize altının her vadede daha çok kazandırdığını ve enflasyona karşı değerini daha iyi koruduğunu gösteriyor. Peki neden? Bunun altına yatan en önemli faktör altının 2012'den beri uluslararası piyasalarda değerinin yükselmesidir. Hem altının dolar değerindeki artışı hem de doların lira karşısında değer kazanması neticesinde altının TL fiyatları yukarı alarak duble etki yemekte. Böylece daha yüksek kazanç sağlamakta. Ancak unutmayalım, kısa vadede ters etki de duble olacaktır. İşte bu yüzden kısa vadeli yatırım yapmak her yatırım enstrümanında çok riskli olabilir. Daha önemlisi ister altın ister dolar. Doğru zamanda ve doğru fiyattan alım yapmak hayati öneme sahiptir. Hangi yatırımı yaparsanız yapın ama zamanlama konusunda yanlış analizlere kulak kabartıp piyasanın da gazına gelip ani karar vermek kısa vadede %95 hüsranla sonuçlanır. Diğer önemli nokta ise yatırımınızda kısa vadeli hedeflememeye çalışın. Yani yatırımınızdan getiri elde etmek de beklentiniz en az 1 yıl veya daha uzun süreyi kapsasın. Yatırımda doğru zamanlama konusunu başka bir çalışmamızda paylaşacağız. Evet, bugünlük bu kadar. Ekonomi bilen kız cebinize artı etki yaratacak bir şeyler mutlaka söyler. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Aşağıda yorum ve görüşlerinizi paylaşırsanız bundan mutlu oluruz. Sevgi ve sağlıkla kalın, hoşça kalın. Herkese merhaba. Yeni yılda dolar kurunda ciddi düşüşler görmek bizi şaşırtmayacak. Doların önce 14-15 lira seviyesine gerilemesi ve buradan da 10 seviyesine düşmesi bizim olası senaryolarımızdan bir tanesi. Kimilerine göre bu seviyeler artık çok uzak olsa da karşımıza çıkan ipuçları ve önümüzdeki haftalardaki oluşacak ekonomik gelişmelere baktığımızda doların 10 lira seviyesine gerilemesinin mümkün olduğu görülüyor. Dolarda böyle bir düşüş seçim öncesi AK Parti'ye muazzam oy kazandıracaktır. Düşük faiz, düşük kur, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime girmek isteyeceği bir tablo. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için liranın değerlenmesi aynı zamanda bir seçim yatırımı. Birazdan dolar kurunun düşme ihtimalini güçlendiren faktörleri her zaman yaptığımız gibi nedenleri ile birlikte anlatacağız. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda kur korumalı mevduat önemini tamamen yitiriyor. Evet, 2023 yılının ilk yarısını değerlendireceğimiz analizlere devam ediyoruz. Öncelikle konut piyasasını değerlendirdik. Ardından araç piyasasının görünümünü analiz ettik. Kanalımızı ilk kez izleyenler için bu iki çalışmamızı bu videonun sonuna sırasıyla iliştirdik. Analizlerimizde yavaşça makro verilere doğru geliyoruz. Bugün birikimlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz sorusuna ışık tutmaya çalışacağız. Ve bir dahaki videomuzda dolar ve altındaki durumu ve 2023 beklentimizi bugünkünden daha detaylı olarak paylaşacağız. Son bir yılda birçok vatandaş birikimlerini kur korumalı mevduatta değerlendirdi. Ancak önümüzdeki ekonomik tabloda kur korumalı mevduat yatırımcısını zarar ettirecek gibi duruyor. Bugün bu konuyu analiz etmek istedik. Çünkü geçmiş 2 yılda karşımıza çıkan ekonomik tablo bir değişme süreci içine girdi.
Şunu belirtmek isteriz. Ekonomideki gelişmeler ve veri akışını takip ediyoruz ve önemli gelişmeler hakkında izleyicilerimizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Örneğin birçok izleyicimiz enflasyon düşeceğine dair yorumu sadece bizim yaptığımızı dile getirdi. Konuyu diğer ekonomistlerin gündeme getirmemesini bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu yorum farkımızın, kanalımızın öngörü ve analiz kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak kabul edebilirsiniz. Eminim ki bu videomuzun ardından konu gündeme getirilecek. Duayen iktisatçı Profesör İlker Parasız'a bir dersinde enflasyon ne zaman ve ne kadar düşer diye sormuştuk. Önümüzdeki ay %20 düşecek demişti. Nasıl olur demiştik ve bunu bize anlatmıştı. Aslında olay tamamen matematik. Yıllık enflasyon oranı belirlenirken bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırma yapılır. Karşılaştırılan rakamlardan büyük olanlar çıkıp küçük olanlar karşılaştırılınca enflasyonda birdenbire düşüş meydana gelir. 2021 Kasım ve 2022 Ocak aylarında aylık enflasyon %11 oldu. Sonraki aylarda ise 4-5 gibi düşük rakamlar geldi. Yakında yıllık enflasyon hesaplanırken 10 üzeri olan rakamlar hesaplamalardan çıkacak ve yerine daha düşük rakamlar gelecek ve bu da yıllık enflasyon verilerini otomatik olarak düşürecek. Bunun tek istisnası önümüzdeki 2 ayda enflasyonun yeniden tırmanışa geçmesi olur ki böyle bir durumu şu anda beklemiyoruz. Evet, bu konuyu aydınlattıktan sonra esas konumuza geri dönelim. Birikimlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz sorusu tarafımıza sıkça gelen sorular arasında yer alıyor. Yayına başladığımız 2021 yılından itibaren gayrimenkul yatırımlarının doğru bir karar olacağını dile getirdik. Ev almak isteyenlere beklememelerini ve arzu ettikleri evi bulduklarında almaları yönünde görüşümüzü bildirdik. Hatta tarafımıza o kadar çok soru geldi ki izleyicilerimize fayda sağlamak için nasıl doğru bir şekilde konut alınacağına dair bir videoyu bile sizlerle paylaştık. Ev almayı planlayan izleyicilerimiz için bu videonun linkini yukarıda paylaşıyoruz. Burada sizden gelen bazı yorumları üzülerek okuduk. Konut videolarımıza yorum yapanlar arasında ev alacakken arkadaşının sözünü dinleyip veya fiyatlarda bir düşme beklentisi içine girip ev almayan ve ardından hiç ev alamayacak duruma gelen bazı izleyicilerimiz bu durumu bizimle paylaştılar. Ne demiştik? Ekonomi Bilen Kız kanalı inşaatçılardan da, galericilerden de, emlakçılardan da, iktidar ve muhalefetinden de tamamen bağımsız bir kanaldır. Ekonomik veriler bize neye işaret ediyorsa bunu izleyicilerimizle şeffaf bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte kanalımızdaki analizleri takip eden ve bizim analizlerimizi dikkate alan izleyicilerimiz belki de hayatlarındaki en doğru finansal kararı vermiş oldular. 2021 yılında araba piyasası analizlerimizde fiyatların 3 kat artacağını söylediğimiz zaman bizimle dalga geçildi ama sonrasında araba fiyatları en az 4-5 kat arttı. Bu süreçte paylaştığımız araç piyasası analizlerimizde araba alabilenleri almalarını ve beklememelerini dile getirdik. Piyasa dinamiklerini anlamalıyız. Galericilik ve araç piyasası Türkiye'de ticaretin en düşük kalitede yapıldığı piyasalar. Bu piyasa Koç ve Sabancı ekseninde birkaç büyük sermaye gruplarının oluşturduğu kartel tarafından yönetiliyor. Bu holdinglerin 10 yıllardır araç piyasası üzerinde kurdukları bu monopol devlet nezdinde karşılığını buluyor ve diğer ulaşım araçlarının gelişmesinin ve piyasada tüketiciyi koruyan önlemlerin geliştirilmesinin önünü devlet tarafından kesiliyor. Tüketici zorla 4 teker araç satın almaya yönlendiriliyor. Ne zaman bisiklet ve motosiklet kullanımı gelişmeye başlasa önü vergiler yükseltilerek kesildi. Bugün Çin malı basit bir scooter almak için bile 40 bini gözden çıkarmak gerekiyor. Basit bir bisiklet 4-5 binden başlamakta. Tatil beldelerinde bile doğru düzgün bisiklet yolu bulamıyorsunuz. Bisiklet yolları yıllardır geliştirilmedi. Ne motosiklete ve ne de bisiklet kullanmaya özendirici politikalar mevcut. Ülkemizin zaten kıt olan döviz kaynakları araba yedek parçası ve petrol ithalatına gidiyor. Oysa ülkemizin coğrafi olarak geniş bir kısmında en az 7-8 ay motosiklet ve bisiklet rahatlıkla kullanılabilir. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesi araba satışlarının ciddi olarak azalması demek olur ki bu da bu kartelin elde ettiği katmerli kar düzenine büyük bir çomak sokardı. Bu monopol tüketiciye kendi bankalarından kullandırdıkları krediler ile yine
kendi ithal ettikleri araçları fahiş kar marjları ile satıyorlar. Para kazanma süreci sıfır araç satınca bitmiyor. Sonra bir de bir takım ve hasar tamiri gibi işlerden de katmerli bir kar elde ediyorlar. Bu süreçte devlet hiçbir şekilde vatandaşı korumaya yönelik önlemler almadı. İşte ülkemizde galericilik ve araç piyasasındaki ticaretin düşük kalitede yapılmasının nedeni devletin araç piyasasına bir düzenleme getirmesinin bu monopol tarafından engellenmesidir. Pandemi süresince ve hatta sonrasında bile araç kıtlığının önemli bir nedeninin galericilerin bayilerinden sıfır araç toplaması olduğu anlaşılınca devlet hepimizin bildiği bazı önlemler almak zorunda kaldı. Bu düzenleme devletin araç piyasasına yapmış olduğu çok nadir müdahalelerden bir tanesi. Galerici ve araba alım satım işi yapanların sosyal medyada da boy göstermesi bu araç piyasasındaki kalitesizliği farklı bir boyuta taşıdı. 2 yıldır ÖTV indirimi dedikodusu yayılıp duruyor. Her seferinde ÖTV indirimi olmayacağını dile getirdik. Araba alabilecek durumda olanlar bu söylentiye uyup araba almıyor, ancak bu arada araba işi yapanlar piyasadan araba topluyorlar. Bu söylentinin boş olduğu anlaşılana kadar hem ikinci el hem de sıfır araç fiyatları alıp başına gitmiş oluyor. Maalesef binlerce insan bu manipülasyona kurban gitti. Şimdi konumuza dönelim. Son 2 yılda ev alabilenlere ev almalarını, araba alabilenlere araba almaları yönünde görüşümüzü belirttik ve alan kazandı. Peki alamayanlara ne oldu? Onlarda da dövizde durmalarını, eğer birikimlerine uzun vadede ihtiyaç duymayacaksalar altın alabileceklerini dile getirdik. Altının orta ve uzun vadede dövizden hep daha çok kazandırdığını rakamsal veriler sunarak sizinle paylaştık. Bu müdahale aslında dolar manipülatörlerini cezalandıran bir uygulamaydı. Ancak kurunun yanında yaş da yandı ve birçok vatandaş bundan zarar etti. Bu müdahale aslında Merkez Bankası'nın ciddi bir politika değişikliği yaptığını işaret ediyordu. Merkez Bankası kimsenin gözünün yaşına bakmayarak dolara olan ilgiyi kırmaya çalışıyor. Dolar kuru üzerinde bir belirsizlik oluşturmakta bu politikanın bir parçası. Gerçekten de bu müdahalede zarar edenler ne yapacaklarını şaşırdılar ve tam bu noktada yeni bir mevduat modeli geliştirildi. Kur korumalı mevduat. Bütün bunlar olurken biz de izleyicilerimizi güncel tutarak en son gelişmeleri sizinle paylaştık. Parasını gayrimenkulde değerlendiremeyenler için kur korumalı mevduatın iyi bir seçenek olduğunu dile getirdik. Ancak ekonomide önemli gelişmelerin arifesindeyiz ve kur korumalı mevduat da bu süreçte yatırımcısını zarar ettirme potansiyeline sahip. Neden diye soranlar için cevabımız çok. Çünkü lirada değer kaybına artık yolun sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz. Ekonomik verileri daha detaylı analiz ettiğimiz bir videoyu sizinle çok yakında paylaşacağız. Ancak şimdilik şunu paylaşmak yeterli olacaktır. Dolar kurunun matematiği öz olarak çok basittir. Ülkemizde dış ticaret açığı var ve bu açığı finanse etmek için sürekli dolar bulmak ve ithalatı azaltmak gerekiyor. Bu açığın önümüzdeki haftalarda düşeceğini düşünüyoruz. Bu durum zaten tek başına dolar kuru üzerindeki yükselme baskısını azaltan bir neden. Son 2 yılda dolar kuru ve enflasyon birbirini besleyen bir sarmal oluşturdu. Hatırlatalım, daha kolay anlaşıldığı için enflasyon aslında fiyatların yükselmesi olarak tabir edilir. Ama aslında enflasyon dediğimiz şey paranın değer kaybına uğramasıdır. Videomuzun başında anlattığımız nedenden ötürü eğer bir sürpriz olmazsa enflasyonun bir anda %15-20 arasında düşeceğini tahmin ediyoruz. Eğer bu gerçekleşirse teknik olarak lirada aynı oranda bir değerlenme beklemek yerinde olur. Bununla birlikte Merkez Bankası bilançosuna baktığımızda 2022 yılı boyunca ülkemize kaynağı belli olmayan 25 milyar dolar girdiğini görüyoruz. 2023 yılı boyunca benzer şekilde yüklü bir dövizin gelmeye devam edeceğini ve bunun kurda aşağı yönlü baskı yaratacağını düşünüyoruz. Son dönemde Rusya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli nedenlerinden bir tanesinin Rusya'nın önemli bir enerji üreticisi olduğundan ve buradan ucuz enerji tedarik edilmesinin planlandığını düşünüyoruz. Dış ticaret açığımızın ciddi bir kalemini enerji ithalatı oluşturuyor ve bu kalemin düşürülmesi dış ticaret dengesini çok hızlı sağlayacaktır. Ülkemiz diğer dünya ülkeleri ile birlikte son 2 yılda çok büyüdü ve şimdi yavaşlama zamanı. Yeni yılda yurt dışında bir resesyon bekleniyor ve ülkemizde de bunun etkisi olacak ve yurt dışında yaşanan bu resesyonun dış ticaret açığını düşürücü etkisi ortadadır.
Bütün bu verilere baktığımızda önümüzdeki 4-5 aylık süreçte dolarda 14-15 seviyesinin görülebileceğini düşünüyoruz. Piyasalarda toplu hareket yaratmak çok kolaydır. Doların 14-15 seviyesine düştüğünü gören vatandaş da elindeki dövizi bozdurmaya başladığında dolarda birdenbire 10 seviyelerini görebiliriz. Şunu da belirterek bugünkü videomuzu sonlandıralım. Hatırlarsanız aylardır Merkez Bankası faiz indirimleri uyguladığı halde bankalar mevduat faizlerini düşürmüyorlardı. Ama son 1-2 haftadır mevduat faizleri düşmeye başladı. Acaba neden diye bir soru soralım ve videomuzu sonlandıralım. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.